Merhabalar sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet 25 Eylül 1 Ekim haftasına gireceğiz. Önemli 2 tane yenilik ve değişim var bu hafta ve tabii ki hafta sonunda da artık Ekim ayı başlayacak. Ekim ayı zaten gerçekten apayrı bir dinamik. Çünkü Ekim ayında 2 tane tutulma yaşayacağız. Güneş ve ay tutulması. Ama bu hafta bir tane Koç burcunda dolunay yaşıyoruz 6 derece ve diğeri de önemli olan diğeri de 23 Eylül günü Güneş artık resmi olarak sonbaharı başlatacak. Çünkü Güneş Terazi takım yıldızına geçiyor sevgili dostlar. Evet, Terazi burcuna geçen Güneşle birlikte hepimizin gündemi, odak noktası tabii ki değişecek. Evet, zor bir Ağustos geçirmiştik gerçekten retroların olduğu. Eylül ayı da Başak Burcu'ndaki yeni ayla ve Başak Burcu dinamikleriyle işte Merkür'ün retrosuyla geçti. Yaklaşık Eylül'ün neredeyse 17-18'ine kadar da retro sürdü. Zordu. Şimdi bu hafta artık Merkür retrosunun izleri ya da gölge yönleri çok daha hafif hissedilecek. Aynı zamanda Venüs'ün hala Aslan Burcu'nda yapmış olduğu retronun arka planda gölgelerin de çalıştığı günler devam ediyor. Onu tam olarak Ekim'in 14'ü itibariyle aslında geride bırakmış olacağız. Bu videoyu bu hafta için çekiyorum. Ekim ayı için ayrı bir yayın yapacağım. Şimdi bu hafta bizim için Güneş'in Terazi burcuna geçmesi astrolojik olarak çok önemli bir olay. Güneş'in Terazi burcuna geçerek sonbahar ekinoksunu başlattığı an önümüzdeki 3 aylık mevsimsel olarak bize önemli işaretler, ipuçları verir. Öncelikle şimdiden terazi burçlarında doğum günlerini kutlayalım. Teraziler ve koçlar için çok 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 önemli bir zaman dilimi geliyor. Çünkü hemen 14 Ekim'de de terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Tüm terazilerin aslında hayatları değişecek diyebilirim ki koçlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. En çok etkiyi onlar alacağı için ve bu dolunayla birlikte tam olarak 29'unda yaşayacağız Koç burcundaki dolunayı. Bunun izlerini ya da işaretlerini hayatımıza getirecek. Şimdi öncelikle birazcık şu terazi burcundaki güneşin terazi burcuna geçişinden bahsetmek istiyorum. Tam olarak 23 Eylül'de 09.57'de Güneş artık Terazi burcuna geçiyor. Biliyorsunuz Terazi hem ilişkileri hem sosyal yaşantıyı, ilişkilerdeki uyumu, dengeyi, adaleti temsil ediyor. Yöneten gezegen biliyorsunuz Venüs ve Venüs tam bu Güneş'in Terazi'ye geçtiği anda Aslan burcunda ve tam haritanın MC noktasına yaklaşmış. Yani 1 derece orpla, 2 derece orpla ve yanında da bir Juno var. Yükselen de 8 derece akrep. Bu arada akrepler için ve çok kişinin de hayatında aslında akrep dinamikleri, yani doğum haritalarında akrep neredeyse gündemde olacaktır. Diğer yandan yine köşe noktalarda 8 derece ve 16 derece dip noktası da bu arada kova tabii ki. Sabitler yüklenmiş. Elementsel olarak ateş ve toprak elementi önümüzdeki 3 ay çok daha yüksek olacak. Hava ile su biraz daha geriden geliyor. Hani genel olarak güneşin bulunduğu yer bizim için önemli ve güneş aslında şans evi dediğimiz 11. eve yerleşmiş tam teraziye geçtiği anda sosyal ortamlar, ilişkiler, arkadaşlar, sosyal topluluklar, ekip, grup çalışmaları, birlikte aynı zevkleri, aynı sosyal, kültürel olarak da bazı uyumlu çalışan ekipleri gösterecektir. Dolayısıyla Güneş'in terazi geçişi bizim için demek oluyor ki önümüzdeki 3 ay boyunca en çok sosyal ilişkilerimizi gündeme getirecek. Bunun yanı sıra tabii ki çok fazla ortaklı işler, evliliklerle ilgili ayrılıklar, barışmalar veya yeni başlayan ilişkiler bizim için yine çok yılın aslında belli dinamikleri de bu alanda olacak. Çünkü tutulmalar bu alanda olduğu için biraz sonra burçlardan bahsederken kimler ayrılabilir, kimler yeni bir hayatına birini alabilir, onlardan da bahsedeceğim sizlere tabii ki. Ve yükselende bir akrep ve Mars yönetiyor ve Mars terazide 12. eve düşmüş.
güney düğüme doğru yaklaşıyor. Bu güzel değil. Yani neden değil? Yani 12. evdeki Mars düşmanlıklarla alakalıdır. Gizli düşmanlıklarla alakalıdır. Sağlık sorunlarıyla, salgınlarla, gizli konularla, arka planda dönen her türlü hastaneler, hapishaneler, işte bir takım böyle kapalı yerler, bu alandaki durumlar ve tabii arka planda çalışan, diyelim ki işte mafyadır, buna bağlı konulardır, veya böyle gizli düşmanlıklar dedik ya, biraz yeraltı dünyası da çok önemli. Çünkü akrep yeraltı dünyasını gösterir. Tabii yeraltı kaynakları da buna dahil. Sadece yeraltı dünyası dediğimizde bu işleri yapan o camianın insanları değil, yer altından gelebilecek de bir takım zorlukları da aslında işaret ediyor. Kaynaklar da burada önemli ama böyle biraz gizlilik vurgusu var. Güney düğüm orada. Zorluklar getirebilir. Bu bizim hayatımıza bazı unsurları zorlar. Çünkü güney düğüm genellikle zorlayan enerjileri getirecektir ve bu zorluklar aslında yeniden başlamakla da alakalı olacak ama kayıplar da getirebilir. Çünkü Mars ve güney düğüm burada kayıpları da işaret ediyor. Diğer yandan Satürn'e bakıyoruz, 4. evde. Ülke için, mesela bizim ülkemiz için baktığımızda Satürn bizim şu anda Türkiye için çok önemli bir alandan geçiyor. Dolayısıyla da ülke içindeki gündemler çok yoğun bir şekilde ortaya çıkacak. Bunu söylediğim gibi önümüzdeki 3 ay için bu bahsettiklerim. Yaşanan yerler, ülkenin içinde yaşayan insanlar, işte halkımız yani bizler, devletle ilgili konular, muhalefet burada çok 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 önemli olacaktır. Gelecek aylarda özellikle yaşayacağımız hani Ekim ayındaki tutulmalar, işte Mart'ta var, Nisan'da var. Bunların işaretlerini alabiliriz bu önümüzdeki 3 ay boyunca. Ve Satürn burada da bir takım kayıplar da getirebileceğini gösteriyor. Çünkü Akrep Burcu 8. evi de yönettiği için buraya hem para, banka, finansla ilgili konular ama aynı zamanda bir takım yaşamsal vurguları da öne çıkarıyor. Yani bazı kayıplar getirebilir, ölümlerle karşılaşabiliriz. Doğal olarak yani yaşıyorsak öleceğimizi de tabii ki biliyoruz. Böyle durumlar gelecektir ve Ay'a bakıyoruz arkadaşlar. Ay Oğlak Burcu'nda. Ay Oğlak Burcu'nda mesafelidir, soğuktur, prensiplidir. Genellikle duygularını belli etmez. Demek ki bu önümüzdeki 3 ay boyunca daha akıllı, daha mantıklı ilerlememiz gerekiyor ki zaten böyle bir süreçteyiz. Çünkü Merkür de hala Başak Burcu'nda güçlü olduğu bir yerleşimde. Ama diğer yandan Venüs ve Jüpiter arasında bir kare, dik açı var. Bu hem bizim ortaklı işlerimizi, başka diğer ülkelerle olan gündemlerimizi, aynı zamanda evlilik veya ortaklıklarla ilgili de mesela aşk hikayeleri de burada çalışır ama somut olarak beraber yürüdüğümüz insanlar arasında da bir takım zorluklar, kopmalar getirebilir. Verilen sözlerin tutulmaması gibi durumlar da söz konusu olacağını söyleyebilirim. Şimdi başka nasıl açımız var? Mesela güzel açılardan bir tanesi var. Uranüs 22 derecede Plüto'ya retro, gerçi uzaklaşıyor ama bunu biz yaşayacağız. Yani sene sonunda, önümüzdeki yıl Uranüs Plüto üçgeni gelecektir. Uranüs Plüto üçgeni toprak elementinde ve aynı zamanda bu haritada bir toprak üçgeni de var. Yani şöyle, mesela Jüpiter Uranüs bu alanda, Merkür toprak burcunda, mesela Merkür Jüpiter arasında çok güzel bir uyumlu açı var ve yine Uranüs ile Plüto arasında, ki başka toprak elementinde şu an gördüğüm bir gezegen yok. Bunlar da işte Başak, Boğa, Oğlak, ki bu saymış olduğum burçlar daha çok başlamak, temiz bir şekilde iyi değerlendirmek, iyi gözlem yapmak, dikkatli olmak ve verimlilikle çok alakalı. Demek ki böyle sürprizler de getirecek hayatımıza. Şimdi kuzey düğüme bakıyorum. Biliyorsunuz salgınlarla ilgili konular gündemimizde. Başak Burcu'ndaki yeni ay, işte Neptün Güneş karşıtlığı gibi konular salgın hastalıkları gündeme getirdi ve şu anda da bilmediğimiz şekilde de alttan ilerlediğini düşünebiliriz. Ama burada ben kuzey düğümü görüyorum. Tabii bir de hani Şiron'la Mars'ın karşıtlığını görüyorum. Evet, bu salgın hastalıklar gündemde olurken şimdi kuzey düğümü de Mars yönetiyor burada. Mars'ın açılarına baktığımda da Mars'ın açıkçası Venüs'le
uyumlu bir açısı var. Yani Mars Venüs uyumlu açısı var. Burada hani hastalıklardan teğet geçme lafı var ya, oralardan böyle yırtabiliriz. Geçen gün kimden duydum, birisinden duydum, bu ülke bir şekilde korunuyor gibi Türkiye için. Hani en zor durumların altından güzelce kalkabiliyor vesaire. Böyle durumlar var. Yine bunları aslında yaşayacağız. Akrep burcu olmanın aslında bir özelliği bu, biliyor musunuz? Yani ne kadar dibe de düşse Akrep burcu bir şekilde çok güçlü bir hayvan. Bir de akrebin mesela astrolojide ya da gökyüzünde böyle yıldızları incelediğimizde mesela akrebin yüreği diye önemli bir yer var. Akrep yüreği çok parlak, çok güçlü, çok gizli bir yerde. Dolayısıyla oraya yani dışından zarar verebilirsin ama içinden onu çok çökertmek ya da yok etmek çok kolay değil. İşte o akrep yüreğinden bir daha doğabiliyor. Aslında öyle düşünebiliriz. Yırtabiliriz diyorum ama Mars'ın buradaki Şiron'la karşıtlığı gerçekten öfke, yine sağlıkla ilgili konular, çalışanlar, bir şekilde çalışanların hayatı, efendim sağlık sektörü burada önemli olacak sevgili dostlar. Evet, 23 Eylül'deki Terazi burcundaki güneş geçişi özetle aslında anlatmaya çalıştım. Bu şekilde olacak. Şimdi gelelim, çok önemli bir dolunayımız var bu hafta. 29 Eylül'de saat 12.57'de 6 derece Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir yeni ay yaşadık Başak burcunda ve şimdi bu dolunayla birlikte de bizim hayatımızda hani yeni ayda başlayan konuları artık somutlaştırma durumları geliyor. Şimdi rahatız artık. Güneş Neptün karşıtlığı geçti. Merkür normal düz hareketinde bu hafta boyunca, bu arada bu alanda olacak. Şimdiden söyleyeyim, bu haftanın en iyileri arasında toprak elementi burçlar var. Yine Başaklar için iyi, Oğlaklar, Boğalar için daha rahatlar. Hatta önümüzdeki günlerde yaşayacağımız tutulmalarda da bir toprak üçgeni oluşuyor. Yine topraklar için çok güzel, faydalı bir süreç olacak açıkçası. Yükseleniniz de buna dahil. Lütfen önemseyin sevgili dostlar. Şimdi Dolunay'a bakıyoruz. Dolunay tam olarak Koç burcunda, Terazi'de bir Mars var ve 21 derecede bu arada. 10. eve yerleşmiş. Güneş de bu arada tam MC'ye yerleşmiş arkadaşlar. Kariyer gündemi, suç ve ceza ile ilgili konular, hani özellikle mahkemeler, adaletle ilgili konular, yani adli konular çok gündemimizde olacak. Yani adli konularla ilgilenen arkadaşlar, böyle gündemi olan arkadaşlar bu dolunayla birlikte 29 Eylül itibariyle, ki 10 gün kadar, 12 gün kadar sürecek, 14 Ekim'e kadar etkileri sürecek. 14 Ekim'de zaten bir yeni ay ve aynı zamanda bir çok 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 güçlü bir güneş tutulması yaşayacağız. Yani bu dolunay bazı sonuçlanmalar getirebilir yaşamımıza. Aynı zamanda da çok süratli bir dolunay geliyor. Çünkü Koç burcunda ve ateş elementi o kadar güçlü ki, Koç nedir? Hızlı hareket etmek, hemen başlamak, hemen bir şeyleri sabırsızca yürütmek ister. Hemen başlamak ve neticeye gitmek ister. Ama burada panik de yapar Koç. Aceleci olduğu için. Ama burada denge çok önemli olacak. Bakın bir uzlaşma sağlamış. Çünkü Mars terazide ya. Ama bu dengeyi sağlamak zor olabilir. Mars ile Venüs arasında bu arada hala bir güzel bir seksil açı var dolunay esnasında. Bu ilişkilerde, sosyal ilişkilerimizde, yaşanan yerde, ev, aile ve biraz daha ülke içi konularda önemli gelişmeler getirebilir. Şimdi birazdan sayacağım. Bu arada 15 derece yay yükseliyor. Yay ne demek? Biraz esnek olmak, biraz daha pozitif davranmak, başka kültürler, başka din ve inançlara sahip insanlar, efendim seyahatler ve okullar, yüksek öğrenim, üniversitelerle de çok alakalı akademik konular, akademisyenler bu alanda, ki Ekim ayına ertelendi biliyorsunuz üniversitelerin açılış tarihi. Bununla ilgili henüz tam bir kesin net bilgi yok. Sanırım bunlar biraz gündemde olacak. Belki de bu süre asıl nedenini öğreneceğiz. Böyle de söyleyebiliriz. Yine dolunay esnasında bakın Jüpiter ve Merkür arasında
olumlu bir görünüm var. Bu da bizim için şu anlama geliyor. Özellikle sürdürmekte olduğumuz konularda çok güzel ilerleyebiliriz. Bilhassa konuşma, yazılı sözlü iletişimler, parayla ilgili konular, parasal konular çok daha ön planda olacaktır. Şimdi burada burayı yani Mars yönettiği için Mars Venüs tarafından şu anda yönetiliyor ve Güneş de Terazi burcunda. Aslına bakarsanız gerçekten uzaklarla ilgili konular ki en çok da ben eğitimle ilgili konuları gündeme getireceğini düşünüyorum. Uluslararası konular, ticari konular yine çok gündemde olacak. Çünkü Merkür burada ticareti işaret ediyor. Böyle söyleyebiliriz. Boğa yönetiyor burayı. Başka ne diyebiliriz? Evet, Satürn'e bakıyoruz ve Satürn'ün çok ciddi bir açısı, zorlayıcı bir açısı en azından yok. Öyle söyleyebiliriz. Burayı da Venüs yönettiğine göre Venüs'ün de Mars'a uyumlu bir açısı var başka. Önemli olan da şu. En önemlisi hatta. Şimdi Venüs ve Uranüs arasında bir kare açı oluşuyor. Bu demek oluyor ki 25 Eylül haftasında Uranüs-Venüs karesi yaşayacağız. Şimdi bir de Dolunay olacağı için bu ne demek? Uranüs-Venüs dik açısı demek zorlu bir enerjidir. Ani gelen, beklenmeyen durumlar getirebilir. Bu tabii ki ilişkilerde olabileceği gibi önemli insanlar, parayı yöneten insanlar, gücü elinde bulunduran insanlar. Aslan burcu biraz da böyle cesaretle ilgilidir, yüreklenmekle ilgilidir, özgüvenle çok alakalıdır. Demek ki özgüven artıyor ama ani kontrol dışı durumlar da getirebilir. Dolayısıyla bu dolunayda önemli konularda ani böyle gelişmeler hayatımıza gelebilir. Çünkü dolunay yöneticisinin Uranüs'e olan karesi bizim ilişkilerde ani sonlanmalar veya hayatından birilerini aniden çıkarmak söz konusu olabilir. Beklenmedik bir şekilde işten ayrılmalar olabilir. En çok aslında hukuki süreçler olacak. Bir unuttuğunuz borcunuz vesaire onlar pat diye önümüze gelebilir gibi durumlar söz konusu olacak. Evet, şimdi bu durumdan sonra yani bu yayından sonra sizlere şimdi burçlarımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu nasıl durduruluyordu? Durduramadım. O yüzden burçlarla devam ediyoruz. Şimdi bakıyoruz ve bu haftaya 25 Eylül haftasına genel itibariyle haftanın ilk günü ay Kova burcunda, çarşamba gününe kadar Kova burcunda. Demek ki sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar ve dostane ilişkiler, ani gelişmeler, mesela 26'sı zor bir tarih bu arada. Önemli işleri, önemli konuları özellikle bu salı gününe denk getirmeyin. Çarşamba gününe baktığımızda çarşamba günü ay Balık burcuna geçecek ve cuma gününe kadar Balık burcunda ve cuma sabahı karşı artık dolunay fazı başlıyor. Tabii balık demek neydi? Fedakarlık, adanmak, adanmışlıkla ilgili hemen bir şeylere çabuk inanmak, körü körüne bir şeylere bağlanmak, doğru yanlış hiç fark etmez. Bunlara dikkat edin. Haftanın en güzel bence değerlendirebileceğimiz günlerden bir tanesi ayın 28'i. Gerçekten çok güzel enerjiler var. Önemli işlerinizi bugüne getirebilirsiniz. 29'unda Dolunay günündeyiz. Ve 30'una geldiğimizde Dolunay da böyle ani şeyler, hızlı başlangıçlar mutlaka getirecektir yaşamımıza. Ve ayın 30'una geldiğimizde 30 yani ayın son gününde Merkür ve Uranüs, Ay ve Venüs arasında çok hızlı, ani gelişen bazı durumlar söz konusu olacak. Ani kararlar olacak, yeni fikirler, yeni projeler, yeni anlaşmalar olabilir. Başka bir fikre varabilirsiniz. Durumlar değişebilir. Bence yeniliklere çok açık bir gün. Yine 30 Eylül gününde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ve gelelim 1 Ekim Pazar gününe. Artık Ekim ayına geçiyoruz. 1 Ekim Pazar günü ay artık Boğa burcuna geçmiş olacak ve gün genelinde Boğa burcu dinamikleri hakim olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi burçlara bakalım. Burçlar bazında nasıl etki alıyoruz? Genel olarak öncelikle hem dolunaydan hem de şeyden bahsedeceğim size.
Hemen şuraya bir açalım. Biraz bekletiyorum sizi. Bu arada sorularınız varsa yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, koçlar için önemli. Özellikle Koç burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız, ilk haftasında doğmuşsanız dolunay enerjisi burcunuzda ve birçok koç ilişkilerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacaktır. Hem Güneş Terazi burcuna geçiyor ilişkiler evinize ayın 23'ünde ve ay boyunca da ilişkiler odağınızda olacak ve burada dolunayla birlikte hayatınızda bir takım yenilikler, kararlar alabilirsiniz. 6 derece. Yükseleni Koç, köşe noktaları Koç, ayı, Venüs'ü Koç olan arkadaşlar, bakın bu dolunay ani gelişmeleri hayatınıza getirecek. Bunlar ani ortaklıklar olarak da düşünüyorum ben. Fakat bir takım ilişkilerde bazı kopmalar, sapmalar söz konusu olabilir açıkçası. Çünkü Mars güney düğüme doğru ilerliyor. Eğer böyle zafiyetli ilişkiler varsa bilhassa bu dolunay haftasında, hafta sonuna doğru burada bazı zorluklar yaşatabilir açıkçası. Özellikle haftanın son günlerinde Perşembe, Cuma gibi Ay Balık burcunda biraz motivasyonunuz da düşük olabilir. O yüzden temkinli olun ve diğer yandan Aslan burcunda tabii bir Venüs var. Venüs'ün Jüpiter'le güzel etkileşimleri var. Para kazandırır mesela. Beklemediğin yerden para getirebilir veya ummadığın bir şekilde bir yatırımından para kazanırsın. Bir hobini paraya kazançlara çevirebilirsin. Böyle gelişmeler olabilir. Ama birçok koç ve birçok terazi en başta söylediğim gibi ilişkilerle ilgili önemli gelişmeler olacak. Yine bu dolunay zamanında ani kararlar alabilirsiniz. Yön değiştiri olabilir. İşe girebilir, işten ayrılabilir, taşınabilirsiniz. Taşınma ile ilgili konular olabilir. Kariyerde önemli değişimler olabilir. Kısacası koçlar için çok önemli bir zaman dilimi başlıyor bu hafta ile birlikte ve Ekim, Kasım, Aralık ayında da bunlar devam edecek sevgili koçlar. Hayatınızda önemli kararlar almadan lütfen danışın. Haritanızı biliyorsanız bir bakın ya da haritanıza bakmanız da gerekmiyor aslında. Bir danışmanlık, bir koçluk alabilirsiniz. Önemli insanlara, güvenli insanlara fikir danışın lütfen. Böyle bir süreç. Şimdi gelelim Boğa ve yükselen burcu Boğa olan dostlara. Bu hafta Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle sevgili Boğalar sizin 6. eviniz gündeminizde olacak ki bu birçok Boğa için Güneşin burada olması demek sağlıkla ilgili konuları getirecektir. Günlük rutinleriniz çok yoğun olacak. Çok yoğun bir günlük rutin başlıyor. Özellikle yükselen boğalar için. Bu yoğun günlük rutinle birlikte de belki işle ilgili çalışma, iş hayatı, günlük hayatınıza yaptığınız her iş aslında diyelim daha yoğun geçecek. Bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bir tedavinin sonuçlanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni bir işe girebilirsiniz. Evcil hayvanları olan boğalar. Burada onların sağlığı, onların gelişimi, onların beslenmesi gibi konular gündeminizde olacaktır. Ve diğer yandan tabii parayla ilgili konularda bence şanslı olacağınız bir zaman dilimi başlamış olacak. Bazı hani boğalar parasal anlamda bir takım zorluklar yaşadılar. Çünkü hani ikizler yönetiyor, işte Venüs çocukları ile ilgili, aşk hayatı ile ilgili efendim bazı kritik durumlar yaşamış olabilirsiniz. Eleştirilmiş çok olabilirsiniz ki birçok boğa eleştiriye de çok gelmez. Ve sevgilileri veya çocukları veya işte böyle sevdikleri tarafından böyle eleştirilere maruz kalmış olabilirler. Ve diğer yandan bu dolunay güneş burada bu şekilde çalışacak. Fakat 29'undaki dolunay sizi biraz manipüle edebilir. Biraz içe dönebilirsiniz. Kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Biraz sorgulayabilirsiniz sevgili boğalar. Yönetici gezegeniniz Venüs artık retro değil bu arada. Burada tabii aile içindeki dinamikler çok çok önemli oldu birçok boğa için. Kadın figürler, işte kızı olan veya işte anne baba vesaire, ama aile içinde çok etki aldıysanız, bir de orada mesela önemli bir gezegeni varsa aile içi evlerinin içinde sağlık olsun, seyahatler olsun, böyle önemli konuları konuştular, görüştüler. Bir takım zorluklar da yaşattılar ve yaşadılar bu arada. Şimdi artık bu konuda rahatsınız.
daha rahat ilerleyecek ve Mars tabii ki aynı zamanda Akrep Burcu'na geçene kadar yine bu günlük hayatı etkilemeye devam edecek. Ancak şunu da söyleyelim. Kova biliyorsunuz MC noktanızda sosyal çevrenizle de biraz daha böyle fazla ilgilenebilirsiniz. İlgilenmek isteyebilirsiniz açıkçası. Bir takım arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, grup çalışmalarından ayrılabilirsiniz. Böyle bir durum da var bu arada. Evet, böyle bir durum. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. İyi yönetmeye çalışın açıkçası. Beslenmenize çok dikkat edin. Spor yapın, egzersiz yapın. Bu süreç bu anlamda size fayda getirir. Yani daha sağlıklı bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Şimdi geldik ikizler burçlarına. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Şimdi Güneş'in terazi burcuna geçişi ayın 23'ünde en çok ikizlere yarayacak. Hava elementi burçlara. İkizler bir de tabii kova burçlarına, terazi burçlarına. Burada bir kere öncelikle hobileri, hayattan zevk aldıkları, keyif aldıkları alanları güçlendirecek ay boyunca. Onun dışında ilişkilerle ilgili bir takım yeni gelişmeler bekleyebilirler. Biraz daha sanatsal faaliyetlere yönelebilir ikizler burçları. Bu yaratıcılık anlamında artacaktır. Çocuklarla ilgili konular, çocukları, kendi çocukları olabilir veya başkalarının sevdiği insanların çocukları olabilir. Onlarla ilgili güzel gelişmeler, keyifli, eğlenceli, sosyal ortamlara bolca katılacağınız bir zaman dilimi olacak. Bu şekilde aslında bu ayı en karlı geçirecek burçsunuz. Gelelim Koç burcundaki dolunay ayın 29 Eylül'de. Evet, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ekip çalışmaları, grup çalışmaları. Aynı zamanda şans evi bakın. Size de aslında güzel de açı yapıyor. İkizler burcu için de fena demeyelim açıkçası. Güzel, yeni ortamlar, yeni işte tanışmalar vesaire gibi gündemlerinde olacak. Ve diğer yandan baktığımızda Mars tabii terazi burcunda. Aynı zamanda tabii biraz da şurada zorluk çekebilirler. Bu dediğim ya, sosyal çevre, çocuklar vesaire gibi, onlara da biraz dikkat edin. Çünkü Mars'ın Şiron'la karşıtlığı olacak. Güney düğümle kavuşacak aynı zamanda. Buralarda biraz daha nasıl diyelim, zorluklar çıkarabilir ama aynı zamanda da çok aktif bir enerji. Bunu da unutmayın lütfen. Evet, yönetici gezegenlerini de söyleyelim. Merkür artık retroda değil ve bu hafta boyunca aile içindeki gelişmeler, konular, bu özellikle dolunayla beraber aslında diyelim. Merkür'ün Jüpiter'den de güzel bir açısı var. Daha olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev, yerleşim yeriyle ilgili sürprizler olabilir, fırsatlar çıkabilir. Böyle de güzel sonuçları var. Açıkçası önemli bir süreç sizin için de. Şimdi devam ediyoruz efendim. Geliyoruz yengeç burçlarına. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeçler. Güneş ayın 23'ünde teraziye geçiyor. Ay boyunca burada olacak. Aynı zamanda Mars güney düğümde orada. Aslında istedikleri, hayalini kurdukları evlerine kavuşabilir yengeçler. Oturdukları yerle ilgili gelişmeler olabilir. Yengeçin buradan, terazinin buradan geçmesiyle birlikte. Ama diğer yandan şöyle bir durum var. Şimdi Dolunay'da 29'unda tam kariyer evlerinde olacak. Yengeçler için aslında denge kurmak belki biraz daha zor olabilir. Bıktıkları, değiştirmek istedikleri, yenilikleri hayatına getirecek bazı gelişmeler olabilir. Hayatında köklü değişiklikler yapabilirsin sevgili yengeç. Bu dolunay mesleki anlamda önemli bir gelişme, bir değişim getirebilir. Kariyerle ilgili konularda özellikle veya hayatının tümüyle ilgili, belki de bir evlilik kararı alacaksın, belki sosyal çevreni değiştireceksin, belki taşınacaksın. Önemli bir dolunay, özellikle 6 derecelerde burada gezegeni olan bir yengeçseniz gerçekten ciddi bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yengeçlere şunu da söyleyelim. Aslında bu hayatını değiştirmek, yenilemek, işle, mesleki anlamda konularla bir takım gelişmeler bekleyen yengeçler için kuzey düğümü oradan geçiyor. 2024'ün sonuna kadar bu arada. Bence burada fırsatlarla da çok fazla karşılaşacaklar. Çok da zorlanacaklarını düşünmüyorum açıkçası.
Evet, aslanlara bakıyoruz. Evet, aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şimdi 23 Eylül'de Güneş teraziye geçiyor ve inanılmaz bir iletişim, bilgi, seyahat, kısa seyahatler, eğitim, öğrenim, yakın çevreniz hep bunlar gündeminizde olacak. Şimdi tam da buranın karşısında ayın 29'unda Koç burcunda bir dolunay var. Şimdi dolunayın etkileriyle beraber seyahatler de başlıyor bu arada. Gezecekler, eğitim, öğrenim, yurt dışı konular, önemli nasıl diyelim iş anlaşmaları, mahkemeler olabilir hayatınızda sevgili aslanlar. Aslanlar için de kolay bir süreç değildi. Venüs retro değil artık bu arada. En azından parasal kaynaklar bakımından bence iyisiniz. Çocuklar, ilişkilerle ilgili konularda destek alan bir zaman dilimindesiniz. Yani bu dolunay aslanları çok destekliyor. Ateş elementinde olacağı için seyahat ettirir dediğim gibi. Tatile çıkartabilir. Uzun süredir beklediği vizeyi alabilir. Pasaport işlemlerini halledebilir. Gibi durumlar var. Venüs retrosu da bittiğine göre burcunuzda bence hayalini kurduğunuz bazı gelişmeler size gelebilir bu hafta ile beraber. Şimdi geliyoruz efendim Başak burçlarına. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu hafta itibariyle 23'ünden itibaren Güneş artık Terazi burcuna geçiyor ya. Sizin parayla ilgili konular gündeminize gelecek. Yani kazançlarınız, yani finansal konudaki beklentileriniz, kendi nasıl diyelim güçlerinizle yani kendi yeteneklerinizle veya işte bu tip şeylerde para kazanıyorsanız eğer bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Çünkü burada önemli gelişme olacak. Bakın yükselen Başaklar, Anne! Biraz yavaş konuşur musun? Çok özür dilerim. Annem paspas bağırıyor. Başak ve yükselen burcu Başakların para konuları gündemlerinde. Bu parasal kaynaklar yükselirken aynı zamanda hızlı bir takım finansal konularda alışverişler olacak. Bakın paranızı çok iyi yönetmeniz lazım. Zaten gündeminizde şu an vardır. Kredi, borç vesaire konular. Başaklar için fena bir süreç değil. Bunu söyleyebilirim. Ve 29'undaki Dolunay, Koç dolunayı da para, finans, başka kaynaklardan gelecek ortaklıklar gibi alanlarınızda ilerleyecek. Borç alabilirsiniz, borcunuzu ödeyebilirsiniz. Beklediğiniz bir para olabilir, paylaşılması gereken para olabilir, emeklilik olabilir. Bütün aslında yükselen burcu Başak ve Başak olanlar için bu ay ve Ekim ayının 10'una kadar diyelim bu önemli gelişmeleri bekleyebilirsiniz ki Ekim ayında da çok daha önemli bir takım gelişmeler olacak. Çünkü buralarda tutulma olacak. Yine para evinizde sevgili Başaklar. Bu para hep gündeminizde. Ama Mars orada ve güney düğüme doğru gidiyor. O yüzden özellikle son günlerinde ayın bu para dengelerini iyi kontrol etmeye lütfen çalışın. Merkür artık düz hareketinde. 9. ev seyahate gider, yer değiştirir, başka bir ülkeye gidebilir veya böyle beklediği uzak yerlerden haber alabilirsiniz. Merkür Jüpiter üçgeni var çünkü sonuç olarak size çok iyi gelecek sevgili Başaklar. Hafta boyunca da aslında şöyle söyleyebiliriz. Oğlak Burcu'nda seyahat edecek ay. Dolayısıyla hayatınızın önemli gelişmelerini yaşayabileceğiniz bir hafta olarak değerlendirebiliriz. Evet, terazilere geldik. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar ve tabii ki teraziler doğum gününüz kutlu olsun. Bu doğum gününüzde nasıl diyelim? Şimdi Güneş 23'ünde geçiyor. İlk günlerinde doğduysanız, ilk haftasında doğduysanız, aslında tüm hangi gün doğarsanız doğun. Çünkü terazi burcunda bir tutulmada yaşayacağız. Tüm teraziler hayatlarının dönüm noktasındalar. Ki bu hayatınızda vermiş olacağınız ya da verdiğiniz kararlar ki bir takım kararlar vermiş olabilirsiniz. Yani evlilikler bir kere terazilerde çok olacak. Bu hafta itibariyle de Dolunay'ın etkileri 7. evinde 29'undaki Dolunay. Dolayısıyla bazı başlangıçlar, bir takım sonlanmalar, bu arada derece olarak etki alıyorsanız bunu söyleyebiliriz. Gündeminizde olacak.
Ortaklı işler planlayan teraziler, burada yine ortak projeler gelişebilir. Bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. Onları yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Biraz kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Mars var çünkü Güney Düğüm var. Orada zorluklar çekebilirsiniz. Dolunay esnasında, özellikle hafta sonunda. Bunlara dikkat edin lütfen. Ve diğer yandan baktığımızda da Venüs retrosu artık bitti. Merkür düz harekette. Retrosuz bir hafta yaşayacağız. Biraz düşünceli, planlar yapılan bir hafta aslında geçireceksiniz. Ve hafta sonu itibariyle de 10 Ekim süresine kadar ilişkiler gündeminizde olacak. Ama sadece 10 Ekim diyemeyiz çünkü 14 Ekim'de de yine burcunuzda bir yeni ay, yine bir aslında güneş tutulması. Çok ani kararlar vermeyin. Biraz süreci takip edin. Terazi için çok 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 önemli bir zaman dilimi efendim. Akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar. Evet, şimdi bu hafta güneş teraziye geçtiğine göre önümüzdeki bir ay, yani Ekim'in 22'sine kadar biraz arka plan enerjiler. 12. ev. Biraz zorlanabilirsiniz. Agresif olabilirsiniz. Ona buna takabilir, sarabilirsiniz. İlişkilerde denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durum var. Ancak ayın 29'undaki dolunay 6. evinizde. Sağlığınıza biraz daha dikkat edin lütfen. Özellikle akrepler buna daha çok dikkat etsin bu dolunay süresinde. Tedavi de başlayabilir. İşe de girebilir. Burası iş evi aynı zamanda. Günlük hayatınız çok çok hızlı olacak. Evcil hayvanlarla ilgili konular gündeminizde olacak. Akrabalarınız da olabilir. Yani günlük rutinlerini çok daha yoğun bir şekilde yaşayacaklar. Merkür 11. evlerinde ve Jüpiter'le de güzel bir etkileşimi var. İlişkilerde bence anlaşmalar sağlanabilir. Ortaklı bir işi görüşebilirsiniz. Evlilikle veya bir iş anlaşması olabilir. Yine bu haftanın özellikle dolunay zamanında böyle işbirlikleri gündeminize gelecek. Bence bunlar daha çok bu anlamda çalışacağını da söyleyebilirim. Diğer yandan bu haftanın etki alan yanı en çok ortaklık, para. Tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Uranüs ve Venüs arasındaki karede sizi zorlayabilir. Bu da en çok ilişkilerinize, hayatınızdaki kadınları, evlilikle ilgili konular, işle ilgili ani gelişmeler, değişimler, projelerde ani bir yön değişimi getirebilir. Bunları da doğum haritanıza bakarak lütfen ya da biraz daha geriden takip ederek, gözlemleyerek yönetebilirsiniz. Geldik yaylara. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Biraz video uzun oldu ama sevgili yaylar, şimdi sizin için bu hafta güneşin teraziye geçmesi de çok iyi gelecek. Koç burcundaki hafta sonunda 29'daki dolunay da çok iyi gelecek. Her yerden destek alan bir süreç içerisindesiniz. Sosyalleşiyorsunuz. Güneş bir ay boyunca sosyal çevrenizde güzel paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Ve burada 5. evinizde de bir tabii ki dolunay. Şimdi yaylar, öncelikle çocuklar, gebelik haberleri alabiliriz bakın. Çocuklarla ilgili gelişmeler hayatınızda olacak. Bebek beklemiyorsanız da sürpriz olabilir. Bunu da hatırlatalım lütfen. Venüs de buraya açı yapıyor. Diğer yandan keyifli, neşeli, hayattan zevk aldığınız böyle hobilerinize, sanata, yaratıcılığa biraz daha özen ve önem gösterdiğiniz bir zaman dilimi. Dolunay size çok iyi gelecek. İş anlamında şanslısınız. Aynı zamanda kariyerde biraz mantıksal gelişmeler oldu. Merkür retroydu. O düzeldi artık. Merkür'ün retro olması özellikle hayatınızı yönetmekte daha kolay, size akışta olmayı sağlayacak. Tabii Uranüs'ün Venüs'te olan karesini biraz zorlayabilir. İşte bir ani iptaller olabilir, uçuşlar iptali olabilir. Ticari konularda bir takım ani gelişmeler söz konusu olabilir. Böyle durumlar var ama yani zor bir durum, içinden çıkamayacağınız bir durum getireceğini sanmıyorum açıkçası. Ay boyunca gayet sosyal, keyifli, eğlenceli, aynı zamanda şanslı bir ay olacak ama bu haftayı da buna katarsak şu aşkı unuttuk değil mi? İlişkiler, ani başlayan ilişkiler veya böyle ufak ufak hareketli bir takım flört durumları ilişkiye dönebilir. Böyle de gelişmeler bekleyebilirsiniz sevgili yaylar. Evet, geldik oğlaklara. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan dostlar. Hemen şurayı da düzeltelim.
Şöyle. Şimdi sevgili Oğlaklar, bakın toprak elementi burçlar, güzel etkiler altındasınız. Merak etmeyin. Ben şanssızım demeyin. Lütfen böyle şeyler konuşmayın. Bunları hayatınıza çekmeyin. Hala haritamı bu arada ayarlayamadım. Heh, şimdi oldu. Çünkü bu hafta Güneş teraziye geçiyor. Bir kere Oğlakların yaşamların düzene sokmaları, işte kariyerle ilgili konularda, işte mesleki konularda bir takım sıkıntılar, bir şeyler yerli yerine oturmamış olabilir. İşte daha düzenli, daha planlı ilerleyeceğiniz, göz önünde olacağınız, bakın Güneş bir ay boyunca kariyer evinizde ve aynı zamanda bu hafta 4. evinizde 29'unda bir dolunay. Ekim ayına da yansıyacak enerjiler bunlar. Onu söyleyebiliriz. Güzel, keyifli, maddi açıdan size destek olacak bir zaman olacak. 23'ünden sonraki zaman iş anlamında size destek olacak. Aynı zamanda Uranüs ve Venüs karesi de ani harcamalara dikkat edin. Plansız, programsız, mesela para kazanacaksınız ki kazanacaksınız. Çünkü artık Merkür Retrosu da bitti. Merkür Retrosu da biraz seyahatlerde vesaire böyle engeller falan çıkarmıştı size. Bu kazançlarınızı iyi yönetin. Çünkü bu ani harcama çıkarır, ani bazı giderler çıkarabilir. Bir şans oyunu oynarsınız, gidersiniz pahalı bir resim, bir tablo alırsınız. Sanatla da çok alakalıdır. Yatırım için bir şeyler yaparsınız. Lütfen bu hafta günleri takip edin. Uranüs Venüs karesi burada yanıltıcı durumlar getirebilir. Şimdi Güneş Neptün karesi de vardı. Bu da birazcık sizi mesleki anlamda seyahatlerde vesaire zorladı. O da artık bittiğine göre, ama Mars var, Güney düğüm var. Bu zaman sürecinde yine dikkatli adımlar atın. Kariyerinizde yeni bazı oluşumlar, bazı gelişimler yaşayacaksınız. Daha çok dediğim gibi beklediğiniz bir nasıl diyelim, almak istediğiniz bir para, bir kredi olabilir. Bir ödül alabilirsiniz mesela. Bir mükafatlandırılabilirsiniz. Böyle durumlar söz konusu olacak. Ama en çok etkiyi de tabii Dolunay'dan alıyorsunuz. Taşınabilirsiniz mesela. Yer değişikliği olabilir. Veya yerleşmek üzere olduğunuz bir yerde fikir değiştirebilir. Aniden orada planlar değişebilir. Yani evle ilgili, aileyle ilgili konular çok gündeminizde olacak. Hatta bazı durumlarda agresif olabilirsiniz. Ani karar vermeyin lütfen. Çünkü burada sürpriz gelişmeler olacak. Çok hızlı hareket etmemek faydalı olacak. Onu söyleyebilirim. Evet, kovalar, kova ve yükselen burcu, kova burçları, kova olan burçlar. Bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu hafta Uranüs, Venüs karesi var. Tüm sabit gruplarda olduğu gibi kovalar da etkileniyor. Aslanlar etkilenecek bundan, akrepler etkilenecek. O yüzden böyle hızlı, ani, değişen durumlarda ilişkilere dikkat edin lütfen sevgili kovalar bu hafta boyunca. Onun yanı sıra Güneş teraziye geçiyor. Evet, hava grupları burçlar için güzel, keyifli, seyahat edecekleri, eğitimle ilgili konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Efendim, hukuki süreçler olabilir. Taşınmayı mı planlıyorsunuz? Yurt dışına mı gideceksiniz? Ülkemi değiştiriyorsunuz? Şehrimi değiştiriyorsunuz? Bakın kovalar için çok önemli olacak. Biraz zorlanacaklar ama yeteri kadar da motivasyon sahibisiniz. Çünkü burası sizi destekliyor. Yani önümüzde yaşayacağımız tutulma, terazi tutulmaları da sizi destekliyor. Birçok kova bir kere gidiyor. İşte eğitime başlıyor. Kültürel konuda kendini geliştirebilir. Önemli ticari konular, anlaşmalar, yatırımlar yapabilirler. Gerçekten keyifli olacağını söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu haftaki yaşayacağımız Dolunay'a. 29'undaki Koç burcundaki Dolunay da size burada fırsat veriyor. 29'unda yaşayacağız. Yaklaşık 10 gün, 10 Ekim'e kadar etkili olacak. Yakın çevrenizde olan ani gelişmeleri takip edeceksiniz. Bazı kısa seyahatler, yolculuklar yapacaksınız. Efendim, burada mesela haberleşme ile ilgili konular, dijital konular, sosyal medya, efendim bazı alışverişler, araçlar, iletişimle ilgili konular hepsi gündeminizde. Araç alabilirsiniz, aracınızı değiştirebilirsiniz. Öğretmensiniz veya bir avukatsınız veya bu tür meslekler eğitim sektöründe olan bir kişiseniz mesela, bu bir akademisyen de olabilir.
Buralarda önemli bence gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bir yenilik olabilir, bir adım atabilir, veya yeni bir şeye başlayabilirsiniz açıkçası. Bu bir süreçtir. Yeni değil, beklediğiniz sonuç olarak düşünün bunu. Diğer yandan Uranüs-Venüs karesinde ilişkilere dikkat edin dedik. Ve burada bu hafta Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak üçgen açıda sizin için şöyle. Bu arada Merkür Başak Burcu'nda ve tabii ki finansal konular, bankalar, ödemeler, krediler, vergiler, sigortalar, borçlar gibi alanlarda destekleniyorsunuz bu hafta. Özellikle parasal konular burada hız kazanacaktır. Çünkü Dolunay'ın yine güzel etkilerini aldığınız için hem Güneş'ten güzel etki alıyor hem Dolunay'dan. Vallahi bu hafta en şanslılarından biri bence Kova burçları olduğunu söyleyebilirim. Sevgili dostlar, şimdi bakalım diğer burçlarımıza, son burcumuza daha doğrusu geldik, balıklara. Şimdi balıklar, yükselen burcu balık olanlar. Şimdi biraz hafif böyle bir tabii Güneş karşınızdan geçti. İşte Neptün'le kavuştu. Özellikle derece olarak etki almışsanız işte 23, 24, 25 derecelerde yükselene, işte güneşe sahipseniz bu sizi Neptün'le de kavuştuğu için zorladı. Merkür Retrosu zaten en çok sizi zorladı. Biraz en yorulan burç diyebilirim. Şimdi biraz daha toparlıyor balıklar. Özellikle ilişkiler konusunda bazı yanılgılar içine düştüyseniz, kararsız kaldıysanız, çok kararsız kaldıysanız hatta bu hafta buralar biraz daha destekleniyor. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Para bekleyen balıklar, bir hukuki sürecin sonuçlanmasını bekliyorsanız ya da bir ortak bir mal paylaşımı vesaire, bunun gibi iş, emeklilik vesaire, banka, kredi, vergi, sigorta, borç hepsi dahil. Bakın ayın 23'ünden itibaren Güneş teraziye geçiyor ve buralarda önemli gelişmeler olacak. Mahkemelik durumlar da olabilir sevgili balıklar. Mars orada, çünkü Güney düğüm orada aynı zamanda. Şöyle baktığımız zaman nerede zorlanıyorsunuz başka? Efendim, sağlıkla ilgili, estetikle ilgili konular, biraz böyle günlük hayatınızda zorluklar olmuş olabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunlarını yaşamış olabilirsiniz. Hani Venüs Retrosu da artık bu haftadan sonra biraz daha gölge yönü düşeceği için buralar güzel destek alacak. Dolunay'dan da güzel destek alacak. İşle ilgili konular. Şimdi 29'undaki Dolunay para hanenizde gerçekleşiyor. Şimdi para hanesi ne demek? Bir başvurudan gelecek ya da bir emek verdiğiniz, çaba harcadığınız bir konudan bir destek bekliyorsanız, bu hızlı bir harcama olarak da düşünün. Çünkü bu hafta Uranüs'ün Venüs'te olan karesi, mesela Uranüs Venüs, yakın çevrenizden bir ani bir para kaybı, biri borç ister, böyle bir talebi gelir falan, böyle çok zorlanabilirsiniz. Vardır ya da işte kendinize göredir, onu ayarlamakta zorlanabilirsiniz gibi gibi durumlar olacak. Ama para her halükarda, kazançlarınız, gelir ve gider dengeniz özellikle çok çok vurgulanıyor açıkçası. Yıl boyunca, 2024 boyunca da yine aynı şekilde olacak. Çünkü terazi koç aksı biliyorsunuz, tutulmalar aksı, burası biraz daha Nisan'da sanki önemli olacak gibi duruyor. Ama bu hafta beklediğiniz bir parayı da hayatınıza aslında getirebilir. Bu bir harcama da olabilir bu arada. Böyle de düşünün, çünkü orada bir Mars var. Sevgili balıklar. Evet arkadaşlar, uzun bir yayın oldu. Elimden geldiği kadar bu haftayı anlatmaya çalıştım. Güneşin terazi geçişi, Koç burcundaki dolunay. İnşallah hepimize iyi gelir diyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Benden şimdilik bu kadar. Başka yayınlarda yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.